Evet efendim, Sahne Topkapı'nın Sormak İsterdim programıyla çok sevgili oyuncu dostum Aslan Karalar'la birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Şükür kavuştuk. Evet, sonunda. Aylar sonra Ama denk senin getirdik. çok geçerli sebeplerin vardı. Anneanneye de buradan tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Başın sağ Allah olsun razı burada olsun. seyircilerimizin önünde de. Görselliği güçlü, genç ve çok yönlü potansiyele sahip bir oyuncu portresi. Kim diyor bunu? Kim diyor? Yapay zekaya Aslan Karalar için bana yorumlar mısın dedim. O da bana dedi ki görselliği güçlü, genç, çok yönlü potansiyele sahip bir oyuncu portresi dedi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ne mutlu bana diyorum. Yapay zekaya teşekkür ederim. Evet. Çok güzel yorumlarda bulunuyor. Seninle ilgili bilgileri giriyoruz. Neler yaptığına dair. Yani tanıyor ama biraz da bilgi verdiğinde müthiş yorumlar çıkarıyor. Bütün konuklarım için bana yorumlasana şu dostumuzu diyorum. Biraz bilgi veriyorum ve müthiş şeyler çıkarıyor. Bu çok yönlülüğü bence şeyden veriyor. İşte İngilizcan, Fransızcan, işte best model geçmişin, modaya olan ilgin, düşkünlüğün, işte İngiltere'de, yurt dışında okumak, farklı projeler. Hollywood'da takip ettim. Hollywood. Bir şeyler oldu. Evet, Bollywood evet, diyorum pardon. Hollywood'da. Nasıl oldu, nasıl gelişti? Süreç olarak mı? Neler oldu, anlatsana biraz. Hindistan çok farklı bir tecrübeydi. Gitmeden biraz ön yargılıydım açıkçası. Ama ilk hijyen konusunda aslında yani biraz zorluydu. Kendisi bir boğa burcu, yemek yemeyi seviyor. Ne yiyeceğiz Hindistan'da diye düşünmüş. Gang nehrine 7 kilometre mesafede et, tavuk, balık, yumurta, süt ürünü hiçbir şey yok. Şehrin dışında bir otele geçtik ilk gün. Ben yemeğe o kadar düşkün olduğum Şeyden için. dolayı, kutsallıktan dolayı değil mi? Hayvan ürünleri de yok, hayvansal Yok, gıda da yok. yok. Wow. Böyle zorlu bir süreçti ama çok farklı bir tecrübeydi. Çok spiritüel anlamda çok güzel alanları var diyeyim. Güzeldi. Proje çok bahsedemiyorum şimdi gizlilik olduğu için. Çok korkunç bir şey bu. Ama şöyle cast direktörü yapımla yani biz direkt ben iletişim kurdum. Üzerine bir audition süreci oldu. Daha sonra işte çok kısa bahsedeyim. 4 tane yabancı farklı kültürden kızın UK, United Kingdom'dan UK Uttarakhand'a seyahatini Hindistan'a anlatıyor. Ve orada başlarına gelen olaylar diyeyim. Çok Ne şey zor değil mi? Gizlilik sözleşmesi imzaladıp hangisini söyleyeyim, hangisini söylemeyeyim diye. Seçerek böyle. Bizim programımız sorularla ilerliyor Aslan. Görmüşsündür daha önce de seyrettiğinde. Evet. O zaman öğrencilerimizden gelen sorulardan birini çekerek başlayalım. Böyle mi açıyor Evet efendim. Bu arada da ben olmazsa olmaz sorumu sorayım. Sen onu da düşün. Tamam. CV'ne yazsan çok garip kaçacak. Ancak bunu yapmaktan gurur duyuyorum. Bu beni çok mutlu ediyor dediğin bir şey hayatta. Hemen söyleyebilirim. Hemen söylerim. Koşmayı çok seviyorum. Bir dönem buradan çok Vacip hocama selamlar. Milli takım antrenörüydü. Altyapıda kısa mesafe engelli koşu yaptım. Engelli? Yani engelli, evet. 100 metrede. Çok hızlı koşuyorum ve çok keyif alıyorum koşmaktan. Muhtemelen hızlı koşu derdim. Ne kadar koştun o engelli 100 metre? Yani 2 sene kadar bir hazırlık sürecim oldu ama yani çocukluğumdan şu an her gün yürüyüş yapıyorum. Koşuya işte çok sık ormana da gidiyorum koşmaya. Seviyorum, çok keyif alıyorum. Yapar mısın mesela, koysak bugün yapabilir misin tekrar? Yani yaparım herhalde. Biraz egzersiz yaptıktan sonra. Müthişmiş vallahi. Görelim bakalım soruyu. Evet. Merak etme, şahsi sorular gelmez. Kendini en çok özgür hissettiğin yer neresi? Evin. Evci misindir? Yani yalnız kalmayı severim. Biraz kendi kendime kitap okumayı, müzik dinlemeyi. Sosyalim de, dışarıda yani çıkmayı seviyorum ama evciyim galiba. Herhangi bir şeyden kaynaklı değil ama hani anksiyetem var benim, toplum işte arasına çıkamam. Çıkarsın çünkü sen yani. İyiymiş. En çok şu ana kadar içinde almaktan, böyle bulunmaktan keyif aldığın rol hangisiydi?
Sanırım Kurtuluş Lisesi. Gain'e çekmiştik 13 bölüm. Söyleyebiliyor muyum? Tabii tabii tabii. Kore versiyonunda normalde anoreksik bir kız. Ama bizim sevgili Makbule Kosif onu kendini yakan psycho bir kıza çevirdi. Ve kendini yakan insanların o hani canı acıyınca aldığı haz, işte psikiyatrlara danıştım. Belli bir 3 ay kadar bir hazırlık sürecim oldu o rol için. Aynı zamanda Kore versiyonunu da izledim işin. Sanırım oydu. Yani bir otobüs kaza yapıyor. 5 öğrencinin ormanda hayatta kalma hikayesi diyeyim. Survivor gibi bir iş. Makbule de çok iyi bir Çok, senarist. çok, Buradan çok. kendisine de sevgiler. Yönetmeni kimdi? Müge Uğurlar. Müge, tabii ki Görüntüde beraber Sami çalışıyor. Say'dan. Evet, şahane bir işti. Çok Tolga başarılı. Sayışman yapımcımızdı. Tolga'nın yaptığı Evet, iş. evet. O da girdi yapım işlerine. Bayağı da Evet, başarılı evet, işler evet. koyuyorlar ortaya. Best Model'a katılmaya nasıl karar verdin? Kapı olsun istedim açıkçası oyunculuğa. Vesile oldu tabii ki. Ama çocukluktan beri benim hayalimdi aslında. Best Model hani çocukluğumdan beri takip ediyordum zaten. Öyle oyunculuğa vesile olsun istedim Best esas Model of sebebi. Turkey'den sonra Best Model of the World'e gittin. Nasıl, o nasıl bir deneyimdi? Paris'te oldu. İlk defa Türkiye yurt ile arasındaki dışındaydı. farklılıklar, benzerlikler. Herkes yabancıydı. Sadece işte Efe vardı, Efe Sorarlı. Erkek birincimiz de Efe'de. Beraber işte tek Türk ikimizdik. Onun dışında 50 ülkeden bir sürü yabancı adaylarla yarıştık. Orada da birinci oldum. Nasıl heyecanı? Yani şu an şey derken ellerimi sıkıyorum. Yani Geçmemiş heyecanı hala. geçmiyor. Yani o Büyük deneyim tabii, uluslararası çok bir çok proje. çok Benzer çok şey büyük bir- Bollywood. Yani Türkiye'de temsil etmek yani Türkiye'yi temsil etmek yurt dışında çok ayrı bir gurur tabii ki. Aynı şeyi Bollywood'da da göreceğiz şimdi. Ne zaman İnşallah. yayınlanacak o iş? Çok kısa bir 4 günlük bir çekimimiz daha olacak. Londra'da muhtemelen. Onu bekliyorum. Yani muhtemelen 2026'da yayında. Seyrederiz. Evet, inşallah. Nerede seyredeceğiz seyircilerimiz? Mumbai'de galamız olacak. Oo. New York'ta aynı zamanda sinemalarda olacak. İnşallah Sinemaya Türkiye'de sonra da belki ya İnşallah. Türkiye'de salonda Evet, ya da evet. bir dijitalde herhalde görüyor oluruz büyük ihtimalle. Evet. Çok uyarı aldığın bir şey var mı mesela, işte ya aslan yapma şunu, işte aileden, arkadaşlardan, işte böyle yaptığın ve pozitif veya negatif ya yapma şunu dedikleri bir şey var mı hayatında? Yok galiba ya. Vallahi. Yani rahatsız edici bir şey. Yok, ya rahatsız da edici iyi. olmasına gerek yok ki. Neyse, programın ilerleyen dakikalarında bu Yani, çıkar. Bu programın tamam. şöyle bir özelliği var. Çok bütün konuklar aydınlanma yaşıyor. Ya benim öyle bir şey yok diyor. Sohbet ilerlerken belki bir soru daha çektiğinde bambaşka şeyler göreceğiz. Çekiyorum. Ve lütfen. Hayatının dönüm noktası neydi? Best Model'e Best Model. başvurma. Evet. O zaman çok hızlı Sen de. yaptı. Bir tane daha görelim. Hayatının bir film olmasını istesen başrol kim olurdu? Seni biri oynayacak. Yani güncel. Güncel de olur, eski de olur canım. Çok sevdiğin kimler var? Türkan abla, Türkan Şoray. Türkan Şoray. Benziyorsunuz siz Türkan Göz Şoray'a. yapımızı Evet, biraz evet. benzetiyorlar. Türkan Hanım oynar o zaman, Aslı Hanım. Londra'da aslında farklı bir eğitim aldın ilk etapta. Evet. Başka bir işletme sosyal alanında eğitim bilimler, alıyordun, sosyal cidden. bilimler. Sonra oradan bir sinema okulu deneyimi, eğitimini de orada aldın. Nasıl oldu o gidiş, oraya sıçrayış? Ya aslında bahsettim de daha önceden çocukluğumdan beri okulun drama kulübündeydim. Daha önce Müjdat Gezen'de eğitimler aldım Ankara'dayken de. Hep merakım vardı oyunculuğa karşı. Okurken bir yandan işte London Film Akademi'de oyunculuk eğitimi aldım. Daha sonra yani biliyorsun zaten bitmeyen bir serüven. Eğitiminde bu meslekte sonu yok bence. Daha sonra Türkiye'ye geldikten sonra bayağı bir zorlayıcı Ayşe hocamdan, Ayşe Lebriz'den diksiyon eğitimi aldım 4 yıl kadar. Çünkü aşırı aksanım vardı. İlk İngilizce öğrendiğim için sürekli yabancı karakter rolleri geliyordu. Türkçemi düzelttik.
Türkçen iyi canım ama yani. Ayşe Hoca'nın iyi. çok çok büyük emeği Eğer var. öyle dediğin gibiyse Çok iyi emeği düzeltilmiş. var. Evet, çok emeği var üzerimde. İşletmeye nasıl şey yaptın böyle? Sırf hani şey miydi bu? Ya bir atayım kendimi Londra'ya da ben oradan oyunculuk eğitimine de döndürürüm kendimi miydi? Yoksa gerçekten ya evet ben bu işi de yaparım dedin mi hiç hayatının bir alanında? Aslında annem babam benim mühendis olmamı istiyorlardı. İkisi de ODTÜ'lü, ODTÜ elektrik elektronik mühendisi. Ve ben IGCSE ve IB'de yüksek seviye fizik, ekonomi, kimya dersleri aldım. 20 kişilik sınıfta 2 kızdık. Çok yakın bir arkadaşım Ecem, o şimdi Hollanda'da. İkimizdik ve geri kalan herkes erkekti. Ailem hep mühendis olmamı istiyordu. Ama tabii ki şimdi matematik zekasının faydasını görüyorum oyunculukta. Son senemde ben dedim mühendis olmak istemiyorum. Ama onlar şart koydular o zaman hani business işletme oku dediler. Öyle çift dal kabul aldım King's College'da. Daha sonra online'a geçip Essex Üniversitesi'nden de mezun oldum. Bu sırada da film akademi paralelde Bir yandan yürüyor devam muydu? ettirdim okurken orada. Daha sonra işte Türkiye'ye geldim. Peki bu şimdi önümüzde ilerleyen zamanlarda işte sezon devam ediyor. Sen bir yayında bir dikey dizi projesi oldu. Hatta tecrübesi oldu diyeyim. Çünkü hepimiz dikeyleri ilk defa deneyimliyoruz. Nasıl bir şey dikeyde oynamak? Bununla ilgili şeyler var çünkü işte geçen bir konuğumuzu ağırladık. Hatta işte yayınlandı bölüm. İşte abi diyor işte basket sahnesi için hazırlandım diyor. Toplu hareket yapıyorum. Ali Yasin Bey kadrajdan çıktınız içinde kalın diye uyarı geliyor diyor. Yaşadın mı böyle bir şey? O dikeyin ölçüsüne sığmak, Yani çok dikeyde böyle oynamak. hareket sarf eden bir iş değildi açıkçası. Yani karakterim çok... Yani tabii ki dikkat ediyorsun ama şey zorlayıcıydı. Gün dönümleri olunca benim işimde hani aslında 19 yaşında bir kız hikaye tabii gizlilik yine gizlilik. Yoksa sözleşmemiz gizlilik problem değil bence. Araya 8 sene bir zaman dilimi giriyor. Ve benim orada sıfır makyajken makyaja dönüyoruz. Aynı zamanda saç maşalıyken bir anda at kuyruğuna dönüyoruz. Projenin kendi içsel zorlayıcılığı varmış yolculukta. Ya biraz dönüşümler olduğu için zorlayıcıydı. Ama çok farklı bir tecrübeydi. Onu da Uğur Yağcıoğlu çekti. Geçen sene Uğur ve eşiyle Pınar'la tanışmıştık. Çok istedik denk gelelim bir projede. Buna kısmet oldu. bunaymış. Evet. Fransızca ve İngilizce biliyor olman oyunculuk anlamında sana katkıları neler? Elbette ki tabii ki dili biliyor olduğun zaman yabancı bir projede tercih ediliyorsun. İngilizce ana dilin gibi. Fransızcan nasıl o anlamda? İyi mi? Komsi komsa. Komsi komsa. Şey hani aksan olduğu zaman da aslında aksanı da yapabiliyorsan başka bir tercih edilirlik de var ya. Evet. Aksanlı bir Fransızca. İngilizce de şey yapıyor musun? Mesela İngilizcen tamam hani hatta Yani dedin British işte ve Amerikan aksanı ikisini de yapabiliyorum. süper. O da bir büyük bir avantaj. Ama işte Amerikan öğrendim. Yani Amerikan İngilizcesiyle. 2,5 yaşında beni kreşe vermişler. 2,5 yaşında ilk İngilizceyle bir nevi başlamışım. Haşır neşir Evet. olmuşsun. Bu çok büyük bir avantaj. Hep öğrencilerimize de bu mesleğe girenlere de hep donanımlı olmanın hep avantajlarını konuşuyoruz. Çünkü çok uluslararasılaştı artık. Yani dünyada sınırlar diye bir şey kalmadı. Bugün bir yabancı projeye ulaşmak veya oraya audition vermek artık çok kolay. Yurt dışında var mı böyle bir menajerin falan çalıştığın? Var. Amerika'da ayrı var. Yani menajerim benim hani sözleşmem yok ama şeyim var. Çalıştığın Kontağım var. firma var. Evet, onlardan gelen işler oluyor. Kas direktörü çok arkadaşım var. Sen mi şey yaptın mesela? Evet. Hep bu ilişkileri sen kurdun değil mi? Evet. Ya bu sohbet çok önemli çünkü oyuncu adayları, genç oyuncu adaylarının yapması gereken şeyler aslında bu bağlantıları kurmaktan çekinmiyor olmaları. Yani sen çabalamadıkça hayatta da öyle ya. Sana bir şey şans eseri evet gelebilir. Ama senin istemen lazım. Senin çabalaman lazım bence. Bu benim fikrim. Eminim. Vallahi tebrik ediyorum. Bir soru daha görelim mi? Görelim orada. Bir günlüğüne başka bir meslek yapsanız ne seçerdiniz? Şimdi mesleğime aşığım dedim, başka bir şey demek. Zorunda Ama, kalsan. Ya ressam olmak isterdim ya da makyöz olmak isterdim. Şey 12 yaşından beri makyaj yapıyorum. Yağlı Yapıyorsun. boya yapıyorum.
Kendim makyaj yapmayı çok seviyorum. Bizim okuduğum okul serbest kıyafetti. O dönem forma var diğer okullarda. Okulda oje yasak değil, makyaj yapmak yasak değil. Her şey serbest. Ve 12 yaşında ben makyaj yapmaya başladım. Makyajını kendin mi yapıyorsun? Evet. Hala. Ama doğal yapıyorsun yani. Evet. Şöyle abartılı bir Yani makyajda ben seni hiç gerektiği görmedim. yerde yapıyorum. Yani makyaj saç bende çok değişiyor. Yani yaşım bir anda aslında 19-18'leri bile oynayabilirken 30-35'lere kadar hani o koyu makyaj ve saçla mesela lise işinde oynadığımda saçımı kısa kestik. Sıfır makyaj zaten. Hani 16'ya 17'ye düştü yaşım. Uzun saç farklı duruyor. Sarışın farklı oluyorum. Esmer farklı. Oyuncu için büyük bir avantaj Evet. tabii ki bu. Kuruluşta işte belime kadardı saçlarım koyuydu. Hatırlıyoruz. Nasıl tarihi işlerde oynamak? Hangisini daha çok seviyorsun? Mesela ya tarihi işleri çok seviyorum, tutkum ya da ay yok ya işte günümüz işinde oynamak daha iyi. Var mı öyle bir At sevdiğin bir binmeyi şey? çok seviyorum. O, bana çok iyi geliyor. Yani hepsi farklı bir tecrübe. Alparslan çok güzel. Orada Ermeni prensesini canlandırmıştım. Kuruluşta aynı zamanda oba kızı. Şey yapıyor musun mesela? Oynayacağın rolle demin söyledin yani bir psikologla görüştük. O Evet. yakma hissinin ne olduğunu işte öğrendim. 3 ay araştırdım. Şeyde de yapıyor musun? Tarihi işlerde de hiç Tabii böyle bir araştırıyor musun? Bakıyor musun? Tabii ki. O dönem hani gerçek bir karakterse karakterin hayatını, geçmişini, o dönemin koşullarını, nerede hani yer, mekan, zaman hepsi önemli. Evet. Bence. Şey peki mesela diziyle böyle sinema arasında senin için temel farklılık var mı böyle? Hissettiğin Yani birinin başı sonu belli sinemada. Genelde 3 hafta kadar sürüyor zaten. Dizide şu anda hani sezonlar da gidebiliyor. Hemen bitebiliyor da bir iş. Biliyorsun şu an durumları. maalesef. O yüzden Peki yurt dışı bir projede yer aldığında temel farklılıklar hiç gördün mü? Ya bu bizde var, onlarda yok şimdi dediğin. Yok ben bunu söylemekten çekinmiyorum hani yurt dışı işi yapan bir adam olarak çok net olabiliyorum bu konuda. Bir kere saat konuları olabilir. Kesinlikle. Yani direkt çok şimdi kızdırmak istemem insanları. kızdıracak bir şey yok yani ben şuradan söyleyeyim mesela bizim hala sadece sektör ya da piyasa olarak kalma sebeplerimizi görüyorum. Neden endüstri olamadığımızı işte görüyoruz orada. Çünkü şey var işte şöyle bir şey yaptım ben bir Amerikan dizisinde oynuyorum. Bir baktım adam gerçekten çok yaşı var ve fokus pulur yapıyor fokusta. Gittim gayet gayri ihtiyar şey dedim hani siz dedim niye hala dedim fokus pulur yapıyorsunuz? Ben dedi Amerika'nın en iyi fokus pulurcularından biriyim çünkü bunu okudum dedi. İşte o sendikaya kayıtlıyım ben özür dilemek zorunda kaldım. Çünkü bizde ne var? Alttan asistan olarak girip oraya kadar yükselip yönetmen, yapımcılığa kadar gidebiliyor aslında. Ama yurt dışında herkesin eğitimini aldığı bir kanalda çalışma zorunluluğu var. Aslında temel farklılıklar bunlar. Farklı bir profesyonellik var. Tamam sen cevaplama ben cevaplamış olayım bunu. Sen o zaman bir soru daha çek bizim için. Aslan sektörü kızdırmak istemedi. Evet. Hayatına gelen en plansız ama en güzel şey neydi? İlk içimden okudum, düşündüm ondan sonra yüksek okudum. Hızlı okudun ama o zaman. En plansız ama en güzel şey. Tatil, seyahat, sevdiğim insanlarla hani nereye dersen çok şeyim. Kabulüm diyorsun. Evet. Eğlence tarafında. Çok az insan var hayatımda, dostum dediğim. Yani arkadaşım şöyle ayırıyorum aslında. Tanıdıklarım ve dostlarım. Çünkü yani bence benim arkadaşım yok. Yani dostlarım var ve tanıdığım, selamlaştığım İlginç. arkadaşlarım. Arada yani tanıdıklarım var diyorum. Çünkü benim hayatımda olan dostlarım, arkadaşlarım dediğim, yani dostlarım diyorum. Yani bir elim kanda olsa yine yanlarında olurum. Aynı şekilde onların da benim yanımda olacağını bilirim. Ve hani sürekli kontak halindeyizdir. Hani değer verdiğim insan tam değer veririm. Yani yani Ara bir segment yok sende. Yok, Çok yok. enteresan. Bak ilk defa karşılaşıyorum böyle yani bir şeyle. selammış, merhaba nasılsın vardır ki zaten bence öyle hani arkadaşlık
Yani dostlarım var ya gerçekten hani böyle arada bir konuştuğum arkadaşım diyebileceğim ya da bilmiyorum, ben farklı bakıyorum. Ankara'da büyümemle mi alakalı, küçük şehirden gelmemle mi? Bir de iç içe bir aile yapısında büyüdüm. Aileme çok düşkünüm. Arkadaşlarıma da aynı şekilde. Aslında mesela çok genç olmana karşın bence 40'lı yaşlardan sonra insanların yaptığı o dediğim var ya, tanıdıklarımız var, bir de dostlar var abi. Öyle mi oluyor? Tabii böyle hani ay işte insan kalabalığını temizlemiş, tanıdıkları var, çok güzel, merhaba merhaba. Bu tarafta da evet gerçekten o yaşadığı belli sayıda dostu var. Çok Ya, bence sahte ilişkileri yakalamışsın. sevmiyorum ya. Ben çok netimdir. Yani bir şeyden mesela dostum olan kişiler bir şeyinden rahatsız mı oldum ya da hani anında mesela uygun şekilde mesela kalabalıktaysak köşeye çekerim, rica ederim. Ve ben buna rahatsız oldum. Lütfen bana bir daha yapma. Çünkü benim için kıymetlisin ve kıymet verdiğim insanı kaybetmek istemem. O Süper. kişinin de hani ona dikkat edeceğini bilirim. Aynı şekilde bu dostlarım için de hani onlar da bana aynı şeyi yapar. Dediğim gibi bu başka bir Öyle kalibrenin, mi başka bir oldu? seviyenin şeyi. Bunu anneannem vefatından sonra ben Bence. daha da iyi anladım. Yani hiç yanımda olmasını beklemediğim, Allah yanımda razı olan, olsun. teşekkür ederim, dostlarım oldu. Yanımda olmasını beklediğim olmayan insanlar oldu. Bu şekilde. Sosyal medyayı iyi kullanıyor musun? Nasılsın? Teknolojiyle aran nasıl? Yani sadece Instagram, Twitter falan kullanmıyorum. TikTok geçen bir arkadaşım açtı. Açtığı gibi bir saat içinde kapadım. Ya orası ayrı bir mecra. Bence emek O gerektiriyor. kesinlikle. Yani en son bir seyahatimiz oldu. Yani influencer arkadaşlarımı izledim, gözlemledim ama çok gerçekten hani çok zaman harcıyorlar ve çok emek sarf ediyor. Ayrı bir prodüksiyon bence. Diyorlar ya, o havadan para kazanıyorlar, dedim ki hiç öyle değil. Hayatları bu. Asla değil. Hayatları yok ya. Şöyle düşünsene. Sting konserine gittim. Ya Sting'i seyrediyorum abi. İşte ötekiler ama bir şeyler yapıyorlar. Abi bir dakika ya, bir bırakın da şu adamı canlı canlı dinleyin, değil mi? Yok. Onlar mesela sürekli çekmek, kaydetmek, işte farklı renk atmak, hemen bir montaj yapıp paylaşmak zorunda mesela. Onlar hayatı benim gördüğüm gözle göremiyor. Onlar için çok ciddi bir kayıp var. Bunu yıllar sonra anlayacaklar. Ben yapamazdım ya. Yani Çok çok zor. büyük konuşmayayım. Belli işbirlikleri yapıyorum. Tamam canım. Güzel markalarla ama anda olmayı ben çok seviyorum. O an Kesinlikle. mesela çok kıymetli benim için. Çok ama zor. onların da işi çok Ben çok yani saygı duyuyorum. aynı şekilde. Ya, hani o eleştiriyi de kabul etmiyorum. Diyorum ki işleri çok zor. Vallahi programın sonuna geldik. Gerçekten. Bir soru daha çekmeyeyim mi? Çek hadi. Hadi bir Son tane soru. daha çekeyim. Dilek diye çok yakın bir arkadaşım var. Günlük diziden ayrıldı yeni. Programa konuk oldu. Diyor bana. En çok kaç tane çekildi? O çok takıntılıdır. En Öyle çok mi? ben çekeceğim. Ay 2 tane geldi. Dilek en çok Aslan çekiyor galiba. Tamam. Hızlıca. Bir sabah farklı bir ülkede uyansan nerede olmak isterdin? Sen seyahat etmeyi seven birisin. Seviyorum. Hiç gitmediğim bir yer. Japonya'ya hiç Japonya. gitmedim. Yani gitmediğim diyorsan ama gitmekten en çok keyif aldığım yer e, Amerika olurdu Amerika mı? galiba. Vallahi. Ay, hiç sevmiyorum. Öyle mi? Vallahi. Ya ben Santa Barbara, Los Angeles tarafını, sahil kısmını çok seviyorum. Bir de orada UCLA'de ve UCSB'de eğitim aldım yaz okullarında. Ondan orası bana çocukluğum ve böyle sıcak enerjisi çok güzel geliyor. Japonya'ya 4 ay sonra elektronik vize başlıyor. Bilginiz Öyle olsun. mi? Evet. Tam dönemi. Sakura. Evet. Sakura'ya yaklaşıyor. Gitmek istiyorum Artık bu sene Japonlar da inşallah. bize vize uygulamaya başlıyorlar efendim. Sevgili Aslan, senin adına Konya Karabıyık Hatıra Ormanı'na bir adet fidan bağışladık, Topkapı Üniversitesi ve Sahne Topkapı adına. Çok kabul teşekkür edersen ederim. Çok incesiniz. çok mutlu oluruz. Tekrar geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Efendim, sormak isterdimin bugün de sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.